yine bir anne olarak bu soruyu sormak istiyorum. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendireceğiz? Çünkü ben Maya 2 hafta hastalanmayınca sevinir oldum. Dedim ki ah ne güzel 2 haftada çocuk hastalanmadı. O kadar çok hastalanıyor ki çocuklar şu dönemde. Geçen gün okulda 8 kişi ders yapmışlar. O derece hasta Tabii. çocuk var. Çocuklarımızın bağışıklığını nasıl güçlendirebiliriz? Bizim elimizden bir şey gelebilir mi? Onlar biraz daha bu süreci daha güçlü bir şekilde atlatsınlar diye Güzel neler soru, güzel yapabiliriz? soru. Yani çocukların tabii bu dönemde probiyotik güçlerinin biraz daha fazla olması lazım. Evet. İmkanı olanlar daha önceden de başlasalar Hı hı. daha iyiymiş. Biraz probiyotik takviyesi verebilirler çocuklarına. İki, yeni imkanı olanlar bilmeliler ki omega 3 zenginliği çocuk bağışıklığında çok önemli bir faktör. Omega 3 desteğini Omega 3. düşünebilirler. Evet. Çinko desteğini düşünebilirler. Çinko omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Çinko C vitamini omega 3 kombinasyonunu düşünebilirler. Hatta böyle çinko omega 3 propolis omega 3 kombinasyonu varsa çok daha iyi tercih edebilirler. Bunun için de tabii çocuk sağlığı uzmanlarıyla konuşmalar lazım. Bu benim verebileceğim, Tabii. ben isim verebilirim ama Evet. doz, sıklık, miktar veremem. Çocuk sağlığı uzmanları bu konuda çok deneyimler. Çünkü biz iç hastalıkları uzmanıyız. Hı hı. Onların adı farklı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Onlar sağlığını da çocukların geliştirmede Evet. ve izlemede çok deneyimliler ve özel bilgi sahibi insanlar, çünkü hekimler. çünkü zincirleme bir reaksiyon oluyor burada. Çocuk getiriyor, özellikle yaşlı anneler Önce onlar çocuklara alıyor. bakıyor. Önce onlar alıyor, Tabii. aile içerisinde tekrar yayılıyor Aynen ve öyle. bu süreç bu Aynen öyle. şekilde Bu arada çocuk iyileşiyor, bitmiyor. anneanneden bir daha alıyor, okula Evet, götürüyor. evet. Pimpon etkisi bu. Aynen öyle. Gidiyor, Çoklu geliyor, gidiyor, kombinasyonlar geliyor. devam Ve ediyor. okullarda da yine dediğim gibi biraz bu kreş yönetimlerinin, okul yönetimlerinin, Milli Eğitim Bakanımız pek gayretli, yeni Milli Eğitim Hı Bakanı. hı. Biraz daha bu konulara daha fazla hareket edilmesi lazım. Yani okullarda kış enfeksiyonlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda ben yeterince bir bilgilendirmenin, bir eğitimin, bir motivasyonun olduğu kanaatinde değilim. Buradan da bu Milli Eğitim Bakanımıza bu mesajı verelim. Hocam şimdi bağışıklığın önemini konuşurken aslında biraz uykuyu detaylandıralım istiyorum. Tabii Çünkü memnuniyetle. uyku hakikaten hepimiz için bir şarj anlamına da geliyor. Şimdi uykunun önemiyle başlayalım isterim. Uykunun vücuttaki işlevi nedir? Uykumuz yeterince alınmazsa ve düzeni bozulursa başımıza neler gelir diye sormak isterim size. Nelerle karşılaşabiliriz? Ya, uyku hayatın temel bir döngüsü. Yani hayatın bir gündüz gece döngüsü var, bir mevsim döngüsü var. Yani bir gün döngüsü, bir mevsim döngüsü var. Biyolojik yaşamın tamamı güneşin doğuşu ve batışıyla beraber planlanmış. Ve bizim biyolojimizde buna uygun bir şekilde kendini geliştirip güçlendirmiş. Ve gece olduğu zaman insan bedeni sadece dinlenmek için değil, yeniden yapılanmak, eksiğini gediğini gidermek, gündüz biriktirdiği toksinlerden, atıklardan, pisliklerden, çöplerden arınmak için uykuya ihtiyaç duyuyor. Eğer bunu yerine getirmezse, ertesi güne daha yorgun, bağışıklığı daha zayıf, enfeksiyonlara daha açık, tansiyonu daha yüksek, kalbi daha sorunlu, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan, iş kazası olur, trafik kazası olur, ev kazası olur, kaza yapma ihtimali daha yüksek olan bir insan. Niçin otobüs kazalarının hepsi sabah 5'te çıkıyor? Yani akşam saat 8'de olmuyor. Otobüse bindiğinde kaza yapmıyor şoför. Çünkü uykusuz kullanıyorlar. Takometre meselesi bir felaket. Buradan Ulaştırma Bakanı'na da bir mesaj verelim. Her gün artık bu yılki kadar çok otobüs kazasının olduğu bir dönemi Türkiye zannediyorum son 10 yılda yaşamadı. Yani her gün sabahleyin içimiz burkuluyor. Bu Çok doğru. kadar çok otobüs kazası olur mu yani bu kadar çok fazla? Neden? Çünkü otobüs şoförlerinin sayısı azalmış. Otobüs şoförleri yeni teknolojiye uyamıyorlarmış. Bunların hepsi tamam ama aynı zamanda otobüs şoförleri aşırı angarya halinde çalıştırılıyorlar. Bir otobüs şoförünün 7 saat, 8 saatten fazla çalışması mümkün değil. Dinlenerek o da. Tabii. Dolayısıyla uykusuzluk trafik kazalarına yol açıyor. Bu çok önemli. İş kazalarına yol açıyor, ev kazalarına yol açıyor. Ve uykusuz insanların daha kolay bunaldığını biliyoruz. Uykusuz insanların daha kolay şeker hastası olduğunu, hipertansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Uykusuz insanların daha çabuk düştüklerini, dengelerini kaybettiklerini, nörolojik bozukluklara daha kolay yakalandıklarını biliyoruz. Açarsanız daha söyleyebilirim. Yani uyku, uyanık olmak ne kadar önemliyse, Evet. uykuya gerektiği hakkı vermek hayatta o kadar önemli. Eğer yeterli ve kaliteli bir uykunuz yoksa, eğer yeterince uyku hijyenine dikkat eden birisi değilseniz ne iyi yaşamayı ne de iyi yaşlanmayı bekleyin. Evet. Mümkün değil.
Çünkü siz beynimizin de uykuyla detokslandığından bahsetmiştiniz yine bu programda, Kesinlikle, hatırlıyorum. kesinlikle. İşte beynimiz üzerindeki etkisi de ne kadar önemli, eksikse eğer. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bir durum var. Bir gece uykusuzluğun bile, sadece bir gece, bir gece uykusuzluğun bile, 2 saat, 3 saat eksik uyumanın bile beynin örneğin bellekle ilgili bölgelerini, yani hipokampus dediğimiz esas belleğin yoğun olarak, fonksiyonel olarak yönetildiği merkezleri ciddi ölçüde olumsuz etkilediğini, hatta kronik uykusuzluğun hipokampusu küçülttüğünü net ve açık olarak göstermişler. Dolayısıyla kısa süreli, yani 2 gün, 3 günlük, 5 günlük uykusuzlukların bile uzun vadede size bir bellek kaybı, hatta bir bunama, bir Alzheimer riski olarak geri dönebileceğini bilmemiz lazım. Bu çok açık ve net. O nedenle biz dilimizde tüy bitse bile tekrarlaya bu uyku meselesini beslenme meselesi kadar önemli bir mesele olduğu için bu programda sık sık gündeme getirmeye devam edeceğiz. Virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor Nefise Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzıma sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız, bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir, pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4, 5, 6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Yani ünlü Mayo Klinik diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizidir. Yani ağzınıza parmağınızı, burnunuza parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe, virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. Hapşırdığınız mesafeye kadar gidip bir yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bellek ve uyku ilişkisinden biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü uyku hakikaten her alanda bizim için çok önemli. Yani bellek için B12 vitamini, bellek için D vitamini, bellek için folik asit, omega 3, magnezyum ne kadar önemliyse uyku en az onların 10 katı daha önemli olması lazım. Çünkü belleğin sağlam olabilmesi için beynin temiz olması lazım. Yani güzel bir cümlem vardır benim, çok sevdiğim mottolarımdan birisidir. Uyku belleğin ütüsüdür. Ütüsüdür. Evet. Çünkü uyku belleği yeniden reorganize eder ve konsantre eder, yoğunlaştırır, üstünden geçer. Bunun bilimsel olarak çok ciddi altyapıları var. Çok ciddi bu konuda yayınlanmış bilimsel çalışmalar, makaleler var. Yani iyi bir uyku uyuduğunuz zaman öğrendiğiniz şeylerin kalıcı, uzun vadeli belleğe kaydolma ihtimali muazzam ölçüde artıyor. Dolayısıyla sabaha kadar ders çalışıp imtihana giren bir öğrenciyle akşam saat 10.30'da kitabını kapatıp sabahleyin nefis bir uykudan sonra imtihana giren bir öğrencinin başarı şansı aynı değil. Zannedildiğinin aksine kapı önünde uykusuz gözlerle okulan o notların hiçbirisi akılda kalmıyor. Bizim imtihan performansımıza fayda sağlamıyor. Ama daha da önemlisi şu, uyku kaybıyla birlikte beynin nöroplastisite dediğimiz kendini geliştirme, kendini yenileme, temizleme dışında kendini aynı düzeyde hiç olmazsa tutma kapasitesinin de azaldığını biliyoruz. Uyku kaybı sadece hipotalamusu değil, aynı zamanda başka bölgelerinde beynin etkiliyor. Özellikle çok iyi bildiğimiz prefrontal korteks dediğimiz yapılanmada incelemeye yol açıyor. Prefrontal korteks dediğimiz bölümü duygu durumumuzun, hafızamızın, belleğimizin önemli kayıt alanlarından birisi. Gri ceferde inceleme oluyor bir süre sonra. Dolayısıyla uykusuz insanlarda bu, mesela Alzheimer'e örnek vereyim isterseniz. Biliyoruz ki Alzheimer hastalığında başka faktörler olsa bile görünen faktör o tau proteinleri dediğimiz protein parçacıklarının beyne yağmur gibi yağması. Aslında bunlar normal miktarlarda birikseler ve normal bir temizleme sistemi beyinde kendi varlığını akıllıca sürdürebilse o tau proteinleri temizleniyor ve tau proteinleri birikimin maksimize olmadığı sürece belleğimiz sağlam kalıyor. Biz de Alzheimer olmuyoruz. Herkesin belleği 30'undan sonra zayıflıyor bir miktar. 60'ında daha zayıf, 90'ında çok daha zayıf olabiliyor. Ama zayıf bellek ayrı bir şey. Alzheimer olmak ya da bunamak, başka bir sebeple demans olmak başka bir şey. Burada özellikle Alzheimer'la uykusuzluk arasındaki net ve açık ilişkiyi gösteren çok
ciddi çalışmalar var. Bir de işin kötü tarafı şu. Uykusuz kaldığımız zaman o tau proteinlerinin en yoğun biriktiği yer neresi biliyor musunuz? Neresi? Yine hipokampus. Yani yine beynin uyku ile ilgili, bellek ile ilgili ana merkezi. Yani öyle bir şey ki uykusuz kaldıkça siz bir nevi belleksiz olmayı davet etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla uyku meselesini herkesin yeme içme meselesi kadar ciddiye alması. Yani bugün akşam bunu yerim, bugün öğlen bunu yerim. Bana gelen çoğu hastam, çoğu iyi hayat meraklısı insan hemen bana yediklerini saymaya başlar. Uykunuz nasıl? Felaketler. Ya o zaman bırak şu yediklerini anlatmayı da şu uykunu bir anlat bana. Nasıl anlatayım yani? Kaçta uyuyorsun? Hocam 2'de uyuyorum. 2'de uyuyorsan uyumuyorsun. Gece 2'de uyunmaz. Uyku için saat 10.30'dur. En geç 11'dir. Yani beyninizde melatonin, adenozinin yani uyku davetçisi melatonin ile uyku baskılayıcısı, uyuyacaksın kardeşim diye tepenize binen adenozininizin maksimum olduğu saat 10-11 aralığıdır. Sonra da uykum gelmiyor diyoruz. Çünkü o saati kaçırmış Evet, oluyoruz. kesinlikle. Ve o nedenle Osman Hoca size uyanmak için değil, uyumak için saati kurun diyor. Yani dalıp gidiyoruz televizyon izleyeceğiz, dizi izleyeceğiz diye ve maalesef 11, hadi 11 hoş görüyorum. 11-15 ve belki ama 11.30 ve üstü mümkün değil. Yani sadece 7 saat uyumak, 6 saat minimum, 9 saat maksimum, ortalama 7 saat, 8 saat uyku güzel bir uyku. Tamam. Evet, ama sadece o saat yetmiyor. Hangi zaman diliminde o uykuyu uyuduğunuz da önemli. Yani gece 3'te yattınız, ertesi gün 11'de uyandınız öğlen. 8 saat uyuyorum hocam. Geçmiş olsun. Niye? Çünkü o uyku değil. O uyku nasıl yemeğinize protein, karbonhidrat, yağ eşit oranda yoksa, o yemekte vitamin, mineral zenginliği, antioksidan zenginliği söz konusu değilse siz yeterince beslenmemiş oluyorsunuz. Siz vaktinde uyumamışsınız. Zaman dilimini kaçırmışsanız yine yeterince uyumamış oluyorsunuz. O saati doldursanız bile bir değeri yok. Kesinlikle. Bir başka önemli şey daha var. Aynı saatte yatıp kalkmanın da bellek uyku ilişkisine çok net bir etkisi olduğunu gösterdiler. Yaklaşık olarak uyuma ve uyanma saatlerini stabilize eden insanların uzun vadede bellek bozukluğu problemiyle karşılaşma ihtimalleri daha az. Onun için Osman Hoca her gün saat 10 çeyrek 10.30 deyince yatak odasının yolunu tutuyor. Maksimum 11'den önce uykuya geçmiş oluyor. Özel durumlarda tabii ki oluyor. Yani bir yemeğe gidiyorsunuz, bir sosyalleşme, bir kutlama, veya bir şey. Bunlar istisna. Tabii, ama bozulmuyor. prensip olarak zaten uyku borcunuzu hemen ertesi gün uyku sizden satın alıyor. Yani bunu yaptığım zaman ben çok denedim. Saat 12 yarın 1 gibi eve dönmek zorunda kaldığım zaman ertesi gün 9'da beni uyku çağırıyor. Hadi diyor. Bir an önce git. O borcu benden almak istiyor, ödememi istiyor. Birincisi bu. Bir de aynı saatte yatıp kalkmak dediğim gibi çok önemli. Evet, daha da uyumazsanız kendinizi haciz ediyor. Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Aynı saatlere çok dikkat edin. Yani son bir araştırma, önemli bir merkezde, Kaliforniya'da, Berkeley'de yapılan bir çalışma bu. Uykunun süresinden daha da değerli bellek üzerinde uyku saatini sabitlemek. Yani 6 saat uyu, razıyım abi. Ama ne olur aynı saatte yat, aynı saatte kalk. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir de tabii yaptığınız uykunun bir hijyeni var. Evet, uyku hijyeni. Onu sormak istiyorum ve kalitesi nasıl olmalı? Yani uyku hijyeni nedir? Uyku hijyeni şudur. Yani nasıl bir yemeği yedikten sonra mikrop kapmamak için yemek hijyeni, yiyecek hijyeninden bahsediyorsunuz. Elinizi yıkayın, mutfağınızı temiz tutun. İşte salatayı doğradınız, ne bileyim tahtayı şöyle yapın, böyle yapın, mikrop kaptırmayın. Uykumuza da mikrop kaptıran, uykumuzu da zehirleyen, uykumuzu da hijyenini bozan bir takım virüs, bakteri değil ama onlar gibi çalışan arsızlar, uğursuzlar var. Nedir o arsızlar, uğursuzlar? Mesela oda ısısı çok önemli. İdeal rakam 18-19 derece. 18-19 derece ama 22'nin üzerine hiç kimseye tavsiye etmiyorum. 20 makul bir rakam. Biz 20 derecede yaşıyoruz. 2, yani bizim eskilerin bir lafı var. Başım serin, uykum derin. Aslında başım ayağım serin, uykum derin daha doğru. Çünkü baş ve ayak uçlarınız serinse uyku derinliğiniz üşümeye bağlı olarak daha fazla artar. Onun mekanizmasını daha sonra anlatabilirim size. İkincisi, gürültü meselesi önemli. Uyku gürültüden hoşlanmaz. Yani ben uyandırmayacak kadar gürültü bile değil, saat tik takının bile uyku kalitesi üzerine etkisi var. Dolayısıyla uyuduğunuz odanın
serin olması kadar sessiz olması. Sessiz. Diğer bir sesi daha var. Sessiz olması da çok önemli. Üçüncü bir faktör, uyuduğunuz odanın yeteri kadar ışıksız olması lazım. Ben karanlık yapıyorum olması hiç lazım. ışık olmadan. Evet. Karanlık olması lazım. Yani sadece karanlık değil, bayağı karanlık olması lazım. Ciddi karanlık olması lazım. Ve özellikle uyumadan hemen önce yavaş yavaş herkesin bir uyku ritüeli olması lazım. O zaten o nedenle bütün inançlarda, dinlerde bir gece yatsı duası, yatsı buluşması var Tanrı ile, Allah'la. Maneviyat olarak da Rab'le çok buluşma. kıymetli. Neden? Çünkü günü geride bırakmak, yani dünü dünde bırakmak, yarına umutla, yeni bir huzurla ve teslimiyetle yatağa girip uyumak. Çünkü uyumak ölmekle eşdeğerle tutulmuş eski insanlar tarafından. Yok oluyorsunuz. Sonra sabahleyin uyanıyorsunuz. Başka bir alemdesiniz. Evet, uyuyup uyanmamak var sözü oradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla uyku biraz kendi iç aleminizi teslim etmenizle de ilgili bir şey. Yani hepimizin bir uyku ritüeli olması lazım. Bir minnetle yatağa girmek, şükranla yatağa girmek, bir duayla yatağa girmek, inançla yatağa girmek, bir kitapla yatağa girmek, kitap okumak bile çok önemli. Ama aydınlığı çok fazla abartmadan, hafif bir müzik eşliğinde, bir ritüel geliştirerek, giderek gecenin ilerleyen saatlerinde, yani saat 9'dan sonra yavaş yavaş ışığın azalması, 9'dan sonra yavaş yavaş sesin azalması, 9'dan sonra yavaş yavaş bizi uyarabilecek olan kötü düşüncelerin azalması Telefonların çok önemli. bırakılması. Mavi ışık başlı başına bir problem. Evet. Büyük bir sabotajı. Yani aslında bize Edison mu daha çok zarar verdi uykumuza, yoksa mavi ışığı bulduğu için Nobel ödülü alan fizikçiler mi daha zarar verdi belli değil. Bence ikisi de eşit miktarda zarar verdi. Günümüze Yani bakacak olursak. ateşin keşfini ben masum bir uyku sabotajcısı olarak görüyorum. Ateş olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Tabii. Ama ampul biraz sorunlu, ama mavi ışık çok sorunlu. Uzmanlar diyor ki, kaliteli bir uyku arıyorsan kardeşim, tamam evine döndün, akşamleyin e-maillerine bak, e-postalarına bak, elektronik postalarına oku. Sosyal medyada bir şey ne oluyor falan bakmak istiyorsan bak, ama bu işin tamamını minimum 2 saat önce dükkanını kapat. Yani mavi ışık dükkanını yatağa girmeden 2 saat önce kapatmış olmak mecburiyetindesiniz. 12'ye kadar internete girip, bilgisayarda mesajlaşıp, sosyal medyada bilmem tweet takip edip, sonra gidip pat diye uyuyamazsınız. Bu mümkün değil. Bir başka sorun yine televizyonlar da önemli bir uyku sabotajcısı. Çünkü iki nedeni sabotajı televizyonlar. Birincisi, yemek sonrası televizyon karşısında uyuklayan bir önemli bölüm var. Evet. Özellikle insülin direnci olanlar, şekerleri düşenler, işte göbekliler, obezler yemek sonrası televizyon karşısında hafif bir kestirirler. O adenozini yok ettiği için uyku baskısı sağlayan maddeyi, uykuyun derinleşmesi, sonraki gerçek uykuyu blok ediyor. Bir televizyondan yaptığı ikinci olumsuzlukla izlediğiniz şey, eğer siz bir doğa belgeseli izliyorsanız, o doğa belgeselinde aslanların geyikleri nasıl parçaladığını, ısırıp kan içinde bıraktığını izliyorsanız, o uykuya geçmeniz zor olur. Ya da bir korku filmi izliyorsanız uykuya geçmeniz zor olur. Yani uyku biraz insaniyet, masumiyet, hüsnü niyet, biraz yani iyi niyet, biraz meşakkatli bir kendini ön hazırlama, biraz minnettarlık, biraz şükran duygusu, biraz iyilik hali gerektiren bir durum. Şimdi az önce söylediniz, bahsettiniz, yaş ilerledikçe işte olan bir durumu soracağım şimdi size. Öğle uykuları da artıyor. Bunlar daha da sık şekilde karşılaşıyoruz. Power nap, yani güç uykusu dediğimiz süreler artıyor. Peki bu sağlığımızı nasıl etkiliyor? Şimdi güç uykusuyla bizim şekerlememiz aynı şey. Usule uygun bir power nap, yani kısa uyku kaçamakları yapıyorsanız gündüz, ki çoğu önemli insan bunu yaparak hayatlarını ileri yaşlara kadar müthiş bir zekayla sürdürdüler. 2 örnek: İngiltere'den Churchill, Türkiye'den Süleyman Demirel. Ben hep yanındaydım. Süleyman Bey mutlaka tesbih düşene kadar diye bir formülü vardı rahmetlinin. Eline tesbihi alır ve 10 dakika bir kenara çekilirdi. Yani o çekilmesi koltuğun üstünde bile yapılabileceğini ben ondan öğrenmiştim. Nedeni şu: şimdi uykuyu iyi anlayabilmemiz lazım. Uykunun fazları var. Ben uykuya geçtiğim zaman pat diye derin uykuya geçmiyorum. Kademeli bir şekilde, ama ortalama 30 dakikadan sonra derin uykuya geçiyorum.
Evet. Derin uykudan tekrar uyanabilmek pek kolay, ayılabilmek pek kolay, üretken olabilmek pek kolay bir şey değil. Hatta bazen sersemlik yapıyor insanda. Tabii. En fazla 20 dakikayı geçmezseniz onun adı şekerlemedir, power nap'tir. Güç Yani uykusu size oluyor o zaman. yeni bir üretim kapasitesiyle uyanıklık sağlar. Daha üretken, daha mucit, daha ne bileyim Zinde. zinde, formda Değil mi? bir beyne Evet. kalkarsınız. İdeali 10 dakika. Onu İdeali söyleyeyim. 10 10 dakika. dakika, 10 dakika. Saat Bizi kurup izleyenler uyumak lazım. baksınlar. Hocam. Yani burada bunu da söyleyenler var. Yani bir şekilde bunu ayarlayın, uyanmanızı sağlayın diye. Evet, Doğru uyanmayı söylüyorsunuz. sağlamak lazım. İşte Çünkü dalıp orada gittiğimizde biraz önceki tespih elden sıkıntı. düşene kadar o tespih düşünce zaten ne oluyor diye uyanıyorsunuz. Yani o bir eski Çok insan güzelmiş. alışkanlığı olduğunu. Çok güzel. Süleyman Bey tabii bir köy kültürüyle büyüyen birisi Evet. olduğu için mütedeyyin bir kültürle büyüyen birisi Evet. olduğu için tesbih onun için yani tek taşıdığı şey tesbihti. Evet, ne kadar da belirleyici. Evet, onun bile insan için ağırlık olduğunu söylerdi. Yani tesbih bile insana yüktür oğlum derdi. Çünkü bir şeye sahip olma derdinin de insanı yorduğunu düşünenlerden çok haklıydı. Burada power nap için söyleyelim, ideal zaman sabah saat 9'da değildir. Power nap için ideal zaman akşam saat 7'de değildir. Power nap için ideal zaman öğlen saat 1 ile 2.30-3 arasıdır. Bu saatte zaten bilim insanlar, nörologlar göstermişler ki uyku uzmanları özellikle beynimizde uykuyu özellikle davet eden, uykuda işe yarayan alfa dalgalarında hafif bir çıkış oluyor o dönemde. Gece gelmesi gereken alfa dalgaları o saatlerde hafif bir böyle pik yapmaya çalışıyor. Evet. İşte o saati siz 10 dakika, 15 dakika power nap, şekerleme koyarsanız o size günün geri kalan kısmında daha formda, daha zinde, daha üretken ve daha güçlü bir bellekle hayatınızı sürdürme şansı veriyor.